Merhabalar. Bugün sizlere şerbetli tatlı hazırladım kızlar. Birebir ölçülü olarak tarifi vereceğim. Şerbetli gül tatlısı hazır mıyız? Hemen başlayalım o zaman. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün gül tatlısı yapacağız. Çok kolay, çok basit, çok da az malzemeyle yapabileceğiniz gül tatlısını hazırlamaya başlıyoruz. Kabımı hazırladım, malzemelerimi hazırladım. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir çay bardağı, bakın ince belli çay bardaklarıyla yoğurt. Hamurunu yoğuracağız tatlımızın. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. Onu da kıralım. Çok kolay, çok basit, çok da pratik. Herkes kolaylıkla yapabilir. Bir çimdik hemen tuz koyuyoruz. Çok fazla değil. Şöyle bir çimdik. Şeytan karışmayacak kadar. Şimdi hemencecik bunları çırpıyoruz. Ramazan yaklaşıyor. Artık şerbetli tatlılara geçelim. Kanalımda bir sürü şerbetli tatlı var. Bu da çok güzel bir tatlı olacak. Üstelik de çok azıcık malzemeyle hemen tatlı canınız istedi mi kalkıp yapabileceğiniz bir tatlı. Güzelce çırptık. Koyduğumuz malzemeleri çırptık. Üzerine bir çay bardağı irmik döküyoruz. Onu da karıştıralım. Ölçüler birebirdir. Dikkatli bakarsanız zaten çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sıra geldi ununu vermeye. Bardağım burada, unum burada, dolduracağım. Ölçerek koyacağız tabii ki de. Şöyle bir bardak un döküyorum. Üzerine bir tane kabartma tozu. Kabartma tozunu koyun kızlar, kabarsın. Bir tane de vanilya. Ne sertmiş bu da. Vanilyayı da ilave ettik. Çok az karbonat koyacağım. Şöyle doldurmayacağım çay kaşığını. Şöyle yarım. Karbonatı da koyduk. Kabartma tozu, vanilya. Şimdi karıştıralım. Daha sonra elimizle yoğuralım. İlk önce çırpıcıyla şöyle karıştıralım. Bakın koyu oldu. Artık karışması zorlanacak. Çıkaralım onu. Şimdi yoğurmaya geçiyoruz. Hemen elimizle bir bardak un dökmüştük. Şimdi ikinci bardak dolduruyorum. Ölçülere iyi bakın. Siz de aynı ölçülerde yaparsınız. Şimdi ikinci bardak unu da doldurdum. Bu da gidecektir. Tamamını döküyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 2 bardak unumuzu döktük. Yoğurduk. Şimdi buraya zemine çıkaracağım. Birazcık daha şöyle kaşığın ucuyla toparlamak için koydum. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Tatlı hamurumuz hazır. Bunları buradan kaldıralım. Evet, toparladık masamızın üzerini güzelce. Şimdi hamurumuzu açacağız. Şöyle biraz daha toparlayalım ki. Tamamdır. Biraz şimdi un dökelim zeminimize.
üzerine de döküyoruz. Şimdi oklavayla hamurumuzu açacağız. Hamurumuzu hemen açıyoruz. Birazcık un koymuştuk üstüne. Şöyle oklavayla hemen açıyoruz. Hamuru açtık. Oklavayla ben açtım. Hani böyle sardırıp da açılacak hamur sanmayın. Yumuşak olduğu için, sıvı hamur olduğu için kendini salıyor. Merdaneyle açın, yuvarlamadan açın. Oklavayla da açarsanız. Şimdi şöyle bir küçük çay bardağı ile keseceğiz. Kaç tane çıkacaksa. İnce belli çay bardaklarıyla. Tamamen kestik. Kalan parçaları toplayalım. Onları tekrar kullanacağız. Aralarında olan parçaları topladım. Bu kadar bir parçamız çıktı. Bunları tekrar kullanacağız. Ziyan etmek yok. Şimdi hemen gülleri hazırlamaya başlıyoruz. 3 taneden gül yapacağız. Bakın böyle 3 parçadan gül yapacağız. Şöyle 1, 2, 3. Üst üste koyuyoruz. Şimdi koyduğumuz hamurları şöyle yuvarlıyoruz. Gül şeklini veriyoruz. Bu şekilde olacak. Bir bıçak alıp bakın tam ortadan kesiyoruz. Şu şekilde. Açmamış gonca gül oldu be. Bu şekilde güllerimizi hazırlıyoruz. Ve fırın tepsimize diziyoruz. Küçük olduklarına bakmayın. Bunlar kabartma tozu olduğu için içinde kabaracak. Onun için küçük küçük yaptık. Tekrar yine aynı şekilde. Evet, gül tatlımızı hazırladık. Fırına girmeye hazır. Hemen 180 derece fırına verebilirsiniz. Kızardığı zaman hemen fırından alacağız. Pişmek üzere ben tatlımı fırına veriyorum. Şerbetini hazırlamaya geçiyoruz. Şerbet için 3 su bardağı şeker. Bakın bir bardağı burada, 2 bardak da burada. Toplamda 3 su bardağı şeker. Üzerine yine 3 su bardağı su koyacağız. 3 bardak su koyduk. Şöyle yarım da değil, ufak bir limon suyu vereceğiz. O da şekerlenmesin diye. Onu da şöyle sıkalım bakın. Tamamdır. Şimdi ocakta şerbetimizi kaynatacağız. Bir taraftan da tatlımız pişiyor. Şerbetimizi kaynatacağız. Şerbetimiz ılındıktan sonra tatlımıza vereceğiz. Hemen ocağa götürelim şerbeti. Şerbetimizi ocağa koyduk. Şerbetimiz kaynıyor.
Birkaç dakika kaynadı mı ocaktan alacağız. Tatlıyı fırından çıkardım. Nar gibi kızardı ama özellikle söylemek istiyorum. Bunları biraz böyle sıkıştırdım kızlar. Neden? Şeklinin bozulmaması için. Böyle aralık koyarsanız şekli bozulma riski var. Onun için sonradan bunları itirdim fırına koymadan önce. Yerleştirdim. Şerbetimiz hazır. Tatlımız hazır. Bir ilk sıcaklığı çıksın. Şerbet şu anda soğuk yerde duruyor. Dışarıya götürdüm. Hava çok soğuk. Kar bile yağıyor dışarıda. Bunların da ilk sıcaklığı çıksın. Tatlıların da ilk sıcaklığı çıksın. Şerbetini vereceğiz. Şerbeti dışarıdan aldım. İlk sıcaklığı gitti. Tatlımızın da ilk sıcaklığı gitti. Şöyle küçük bir tepsiye çıkaracağım tatlıları. Tamam, iyi geldi. Şu kare cam kaba tatlılar tamam, iyi geldi. Tatlılarımız ılındı. Şerbetimiz ılındı. Artık tatlıları şerbetle buluşturabiliriz. Şerbetini verelim. Çok da soğuk olmasın. Çünkü irmikli tatlı olduğu için irmik soğuyunca sıkacaktır. İçmeyecek bu sefer de. Şöyle bolca dökelim. Şimdi bunlar şerbeti içine alacak. Güllerimiz hazır olmuş olacak. Hepsini dökeceğim. Şöyle bol bol içsinler. Evet. Şerbetini verdik tatlılarımızın. Şimdi şerbetini içmesini bekleyeceğiz. Daha sonra servisini yapacağız. Şöyle tepsimizi gene kapatalım üstüne ki çabuk içsin. Hemen soğumasın. Daha sonra servisini yapacağız. Tatlımızı bekledik. Şerbetini içti. Çok az bir şerbet kaldı. Onu da zaten içecektir. Şöyle açalım bakalım. Gördüğünüz gibi gül tatlımız hazır oldu. Çok da güzel oldu be. Tatlımızı hazırladık. Çok da güzel oldu. Tadına tuzuna bakmadan olur mu? Bütün yaptığım tariflerde tadına bakmaya özen gösteriyorum. Hemen şimdi tabağıma koyacağım. Tadına bakacağız. Şöyle alalım bakalım. Bir. Gül tatlımızı hazırladık. Tadına tuzuna bakmadan olur mu dedik. Hemen bakıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Ben de sizin gibi şerbet içene kadar bekledim. Çok güzel. Ağızda dağılan harika bir tatlı olmuş. Çok fazla malzeme olmadan çok güzel bir tatlı hazırladık. İsteyen güllerin orta yerine birer adet fındık koyabilir. Ben koymadım. Evde yoktu. Gidip de almadım. Bu şekilde yaptım. Çok da güzel olmuş. Canınız tatlı istedi mi hemencecik kalkıp yapabileceğiniz harika bir tatlı hazırladık kızlar. Herkes yapsın. Herkes öğrensin. Öyle tatlı hazırlamak için çok çok pahalı malzemeler almanıza gerek yok. Az bir malzemeyle çok lezzetli tatlılar siz de yapabilirsiniz. Hadi bakalım, benden şimdilik bu kadar. Tarifimi burada bitiriyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun.
Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki herkes görsün, öğrensin, yapsın. Ramazan geliyor. Böyle tatlıları arayacağız oruçlu olduğumuz için. Canımız tatlı bol bol isteyecek. Biz de hemencik oruçlu kalkıp bu tatlıları yapacağız. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.